Yani şöyle göstereyim. Maşallah. En aşağı burada bir komple toplam arkadaşlar. Çok güzel bir istiridye mantarı. Maşallah. En aşağı bir yavaş yavaş kartalın üstüne doğru bakın arkadaşlar. Saatlerce geziyoruz. 10 tane ağaçtan belki bir tanesinde mantar bulabiliriz. Evet arkadaşlar, tekrardan bir video ile daha karşınızdayım. Bugün yine istiridye mantarı aramaya gidiyoruz. Sabahın erken saatlerinde yola çıktık. Şu an saatimiz bakalım 07:04. 1-1,5 saatlik gibi bir yolum var. Şimdi aracımla yola çıktım. Ormana geldiğim zaman tekrardan videolara başlayacağız. Hadi görüşmek üzere. Yine başladık ormanlara gezmeye. İnşallah bugün güzel istiridye mantarları bulacağım size. Allah izin verirse tabii. Videolar çekeceğiz. Yavaş yavaş ormana girmeye başladık. Burada bayağı bir ağaçlar yıkılmış. Büyük bir ihtimal yoğun bir kar yağıyor veya altlar çürümeye başlayınca bu sefer de ağaçlar ne yapıyor arkadaşlar, yıkılıyor. Çok da güzel bir ağaç maşallah. Evet, şimdi ormana doğru giriyorum arkadaşlar. İstiridye mantarında bulduğumuz videoları paylaşacağım inşallah. Hadi bakalım. Hemen şurada mantar gördüm, istiridye mantarı. Şimdi şuradan doğru karşıya geçeceğim. Hemen orada videoma devam edeceğim. Şu tepelere doğru çıkacağım. Biraz aşağı gideceğim önce, ondan sonra şu tepeye doğru gideceğim. Bakalım nasip. Şimdi oraya geçip videoma devam edeyim. Hatta bakın hemen şurada da bir çürümüş bir ağaç var. Onu da çekeceğim sizlere. Bugün güzel bir istiridye mantarı topluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İstiridye mantarı aramaya devam derken çok güzel bir yıkılmış bir ağaç buldum. Bakın üzerinde o kadar güzel istiridyeler var ki. Bakın görüyor musunuz maşallah. Şöyle yıkılmış bir ağaç. Şunların güzelliğine bakın arkadaşlar. Şunlar istiridye mantarı değil. Şöyle göstereyim. Bunlar ağaç mantarı normalde. Şöyle göstereyim. Bunları kurudum arkadaşlar. İçine közü atın, yansın. Saatlerce yanabilir. Bakın istiridye mantarı bunlar. Şu elimin büyüklüğünde. Mantarların güzelliklerini görebilirsiniz arkadaşlar. Bak. Aynı şekilde burada. Bakın görüyor musunuz maşallah. Buraya doğru Mevlam bunları dizmiş. Aynı şekilde burada. Bakın yine burada. Çok güzel bir istiridye mantarı var. Şöyle çekeyim şunları size maşallah. Evet. Görmüş olduğunuz gibi yine güzel bir ormandayız. Geziyoruz. Bayağı bir yoruluyoruz ama aradığımıza değiyor arkadaşlar. Şimdi şurada bakın ağaçlar var. Eski ağaçlar yıkılmış, onlara çıkacağım. Evet sevgili arkadaşlar bakın. Çok güzel bir istiridye mantarı. Maşallah. En aşağı bir 1 kiloya yakın. Görmüş olduğunuz gibi ağacı temizledik. Kökleri burada bıraktık. Zaten dikkat ediyorsanız alt taraftan tekrardan mantarlar gelmeye başladı. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buradan şu kovayı doldurduk. Yani şunu da şöyle koyayım ki görün. Bir ağaçtan bu kova normalde büyük bir kova. Bir ağaçtan komple kovamızı doldurduk.
Şimdi yani bu da bunu elimize taşımak var. Tam bir sıkıntı ormanda. Arabada en aşağı bir 8 kilometre yoksa da 5 kilometre uzakta. Oraya da bunu taşıyacak. Zor, oraya kadar taşımak zor olacak. Arayalım bakalım arkadaşlar. Burada yıkılmış ağaçlar var ama her yıkılmış ağaçta da mantar olmuyor maalesef. Saatlerce geziyoruz. Ama kompleyin her tarafını kontrol ediyorum. Çünkü bu yüzde olmayan mantar tam diğer tarafta oluşabiliyor. Güneşin doğduğu taraflarda ekstremden bu mantar daha çok oluşuyor arkadaşlar. Böyle ağaçları sağını solunu iyice kontrol edelim. Bakın aşağıki tarafa geçtim. Buraya dahi bakıyorum aşağıda. Yani saatlerce geziyoruz. 10 tane ağaçtan belki bir tanesinde mantar bulabiliriz. Bakın şu kadar güzel bir ağaç var. Aynı şekilde bakın burada da. Ama maalesef mantar yok. Evet arkadaşlar. Bakın yine bir istiridye mantarı bulduk. Ne güzel bir oluşum başlamış. Bakın görüyor musunuz? Bakalım arka tarafta orada. Bu üstüne doğru bakın arkadaşlar. Çok güzel mantarlar oluşmaya başlamış bakın. Şuraları görüyor musunuz bakın. Bakın şu kabuğu açalım. Bakın arkadaşlar. Şuraya doğru komple oluşmaya başlamış. Bakın istiridye. Çok güzel. Aynı şekilde de bu şekilde bakın buraya doğru devam ediyor. Bakın bu kabuğun altından. Şuraları görüyor musunuz arkadaşlar? Ay maşallah. Bakın ne kadar güzel. İstiridyeler oluşmaya başlamış. Aşağıki tarafa geçelim. Bakın aynı şekilde burada da bu şekil. Şurayı biraz açalım ki mantarlar da biraz rahatlasın valla. Bakın aynı şekilde altlara doğru arkadaşlar, altlarda dahi istiridye mantarı var. Bakın görüyor musun? Maşallah. Ağaçlar yıkılmış. Aramaya devam edelim bakalım. Bunları keselim. Bakın arkadaşlar. Hemen şurada şu derenin içindeki orada bir kesilmiş bir kütük var herhalde. Bakın üstünde hemen orada istiridye mantarları var. Şimdi oraya ineceğiz. Onları toplayacağız. Dediğim gibi bakın dere yataklarında nemli yerlerde istiridyeler oluşuyor. Çünkü nemli sürekli nem olduğu için de mantarın oluşmasına sebep oluyor. Hadi bakalım inelim aşağı orada. Tekrardan videoya devam. Ne dedik? Dere yataklarında da istiridye mantarı bulursunuz. Niçin? Çünkü buralar sürekli nemli oluyor. Şimdi yukarıdan aşağı istiridyeleri gördüm. Oraya doğru yanaşıyorum. Burada derinmiş. Evet, çok güzel bir görüntü var. Maşallah. Evet. Şuraya bakın arkadaşlar. Çok güzel istiridye oluşmuş. Maşallah, bakın görüyor musunuz? Dere yataklarında gezin arkadaşlar.
Çünkü buralar sürekli nemli olduğu için burada oluşum oluyor çok rahat. Evet, şu istikamete doğru gideceğiz. Evet arkadaşlar, bakın şu kadar ağaçtan çıkan istiridyelere bakın. Maşallah kökler kısımlarını bıraktık. Çok güzel de mantar aldık arkadaşlar. Bakın, görüyor musunuz? Bir göstereyim. Maşallah. En aşağı bir 2 kilo var burada. Gayet de güzel. Çok leziz bir mantar arkadaşlar. Yemeyenlerin yemesini tavsiye ederim. Benim bildiğim kadarıyla istiridye mantarının bir zehirli türü yok. Ama yine de mantarı bilen birine danışarak tüketirseniz çok iyi olur. Çünkü ülkemizde bayağı bir mantar zehirlenmesi var. Ben de bilmediğim mantarları bakın yazıyorum oraya. Çoğu kişi de çünkü bu yörelerde yetiştiği için hangi mantarların yenilir olduğunu biliyor. Ona göre de inşallah seneye bazı takipçilerimin yazmış olduğu mantarları inşallah ben de tadacağım bakalım. Bildiğimiz mantarları topluyoruz arkadaşlar. Evet. Böyle çürümüş ağaçları da devirmeyi severim arkadaşlar. Biraz aksiyon yaşayalım. Ama dikkat edin. Üst taraf kopup kafanıza düşebilir. Çünkü yukarılar daha çok çürümüştür. Toz duman olmuş maşallah. Bakın arkadaşlar. Hemen şu ağaçta uzaktan istiridye mantarlarını gördüm bakın. Görüyor musunuz şimdi? Kusura bakmayın, yoruldum da. Çünkü bayağı bir dik ormanda yürüyor. Şimdi oraya bir gidelim. Sizlere bir çekim yapayım orada. Evet arkadaşlar, gerçekten müthiş bir mantar. Bakın, görüyor musunuz? Vallahi bu işte arkadaşlar. Şu istiridyeleri görüyor musunuz maşallah. Şu ağaç gerçekten donatılmış. Oh, çok güzel. Şuraya bakın arkadaşlar. Maşallah yukarıdan aşağı komple istiridye. Ağaç yıkılmış, çürümüş. Büyük bir ihtimal yıkılan yeri aşağıda. Onda da olma ihtimali var. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. İşte istiridye mantarı bu. Bakın. Ağacın üstünde komple var. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar, bu ağaç en aşağı bir 4-5 metre. Bunu tabi şu an bakın arkadaşlar, şu ileride de gördüm ama şöyle yaklaştırayım, beyaz ağaç mantarı da olabilir bakın. Hemen şu görmüş olduğunuz ağacın üstüne, oraya da gidip bakacağım. Gözler de arkadaşlar radar gibi her tarafı arıyor. Şimdi bu ağaç yüksek olduğu için arkadaşlar buna ne yapacağım? Ne yapalım ona? Bir iki tane şöyle yıkılmış kuru ağaçlardan merdiven yapayım. Ondan sonra buna çıkıp alalım bakalım inşallah. Şurada da ilginç bir şey gördüm arkadaşlar. Bakın hemen şurada. Bayağı bir tepelere geldik. Bu büyük bir ihtimal kartal yuvası gibi olabilir. Bayağı bir 1800 metre rakımlardayım. Büyük bir ihtimal bir kartal doğan da olabilir. Şimdi bu ağacın dediğim gibi yıkılmış yerde aşağıda, ona da bakacağım. Olma ihtimali var. Şuradaki çürük ağaçları da, ondan sonra şu karşıya doğru geçeceğim. Hadi bakalım. Bakın şu taraflarda da var. Aynı şekilde. Bir merdiven yapalım. Ondan sonra videoma kaldığım yerden devam edelim. Evet, şimdi ağaçtan merdivenimi yapıyorum arkadaşlar. Çünkü mantarlar 5-6 metre yukarıda, oraya ulaşamam. 2 tane şöyle uzun 5 metre boyunda sırık kestim arkadaşlar. Bakın şöyle de bir 50 santim ağaçlar kestim. Aynı şu şekilde. Şöyle dizelim.
Şöyle bir iki tane görmüş olduğunuz gibi ağaçları ona iple bağlayacağım. Yanımda ip getirdim. Ondan sonra da oraya dayayıp mantarları yavaş yavaş keseceğim. En aşağı orada bir 10 kilo mantar var arkadaşlar. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Merdivenimi yaptım. 2, 4, 5 basamaklı. Aralarında 60-70 santim fark var. 4-5 metre boyunda. Şimdi ağaca dayayacağım. Ondan sonra mantarları oradan kesip alacağım. Rüzgar da esiyor. Hafiften de yağmur başladı. Yapraklar da artık dökülmeye başladı. Karşı taraftaki dağda yağmurun yağdığını görüyorum. Evet hadi bakalım. Evet dostlar, yapmış olduğum merdiveni şimdi oraya dayadık. Yavaş yavaş toplayalım. Ama çok dikkatli olun çünkü düşerseniz inanın zaten yalnızız. Başımıza bir iş de gelir. Merdiven biraz sağlam. Ağaçta çürük değil, yıkılacak gibi. Şimdi yavaş yavaş istiridyeleri kesmeye başlayalım. Tabi bunu sizlere çekemeyeceğim. Şöyle de çektik. Çekeyim size, görüyorsunuz arkadaşlar. İnanın bu işler şakaya gelmez dediğim gibi. Düşerseniz, kendinizi yaralarsanız, telefonumuz da çekmiyor. Arabaya zaten gidecek gibi bir halimiz yok. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Mantarlarımızı toplamaya başlayalım. İstiridye mantarlarını topladık. Şu görmüş olduğunuz ağaca merdiven dayadık. Bakın komple kestik. Çok da güzel. Kök kısımlarını bıraktık. İnşallah burada seneye de nasipse bu ağaç yıkılmazsa, yıkılsa da yerde kalıyor. Zaten yerde de büyümeye devam ediyor. Bakın çok güzel istiridye mantarları kestik bu ağaçtan. Yani şöyle göstereyim. Maşallah. En aşağı burada bir komple toplam arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir 10-12 kiloya yakın çok rahat istiridye mantarı var. Maşallah çok da güzeller. Bakın görmüş olduğunuz gibi farklı renklerde de dediğim gibi olabiliyor. Bakın şöyle alayım, şunun güzelliğine bakın. Bu şekilde art perdeleri var. Maşallah. Çok güzel. Evet. Şimdi aramaya devam edelim. Yine şu istikamete doğru gidelim bakalım. Bakın arkadaşlar, bu da büyük bir ihtimalle doğan ya da kartalın kanat veya kuyruk tüyü. Bakın hemen de yuvası. Bakın şurada. Bayağı da ağaç yüksek. Oraya da yuva kurmuş. Büyük bir ihtimal burada temizlenirken eskimiş. Kanadı da buraya düşmüş. Arkadaşlar bakın çok güzel istiridyeler olmuş ama büyük bir ihtimal yüksekte olduğu için, nemlenmediği için istiridyeler sürekli kurumuş. Bakın burada istiridyeler. Şuraya doğru komple ağacın aslında gövdesini sarmış. Bakın komple. Ağaç zaten ayakta bir ağaç. Şu yukarıda da ışık var ama istiridyeler orada kurumuş bir vaziyette ve yukarıda istiridyeler var. Buraya zaten çıkmaya gerek yok. Çok aşırı ve çok kaydeder bir mantar yok. Riski almaya gerek yok. Bu ağaç yıkıldığı zaman ama çok güzel istiridyeler üstünde olacak arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, ağaç yıkılmamış, diri bir ağaç. Ama şurada çürüme başladığı için hemen bakın şurada istiridye oluşturmaya başlamış. Çok bir mantar yok. Biraz daha çok olsa almaya uğraşırdık. Ellemeyelim ki oraya doğru çoğalsın. Evet arkadaşlar, bir istiridye mantarı videosunun daha sonuna geldik. Bugün gayet güzel mantarlar topladım. İnanın yoruldum. Araba uzaktaydı, bir 20 kiloya yakın mantar topladım. Aşırı derecede bir terledim, yoruldum. Şimdi
Aracın yanına doğru gidiyorum.